Merhaba koçlar, Çeyko'ya hoş geldiniz. 18 Nisan'da 2025 tarihinde Satürn ve Kuzey Ay düğümü Balık burcunda kavuşuyor. Bu kavuşum Koç burçları için önemli bir dönemeç anlamına geliyor. 12. evde gerçekleşen bu kavuşum bilinçaltınız, ruhsal gelişiminiz, gizli düşmanlar ve geri planda işleyen süreçlerle ilgili ciddi dersler getirebilir. Aynı zamanda 6. evdeki Güney Ay düğümü günlük rutinler, sağlık, çalışma hayatı ve hizmet alanlarında eski kalıplardan kopma gerekliliğini vurguluyor. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Şimdiden desteğiniz için teşekkür ederim. 12. ev bilinçaltını, inzivayı, spiritüel çalışmaları ve gizli düşmanlıkları temsil eder. Satürn burada Kuzey Ay düğümü ile kavuştuğunda sizi derin bir içsel dönüşüme zorlayabilir. Kendinize dönme ihtiyacı artabilir. Belki de sosyal hayattan biraz geri çekilip ruhsal ve psikolojik konulara odaklanmanız gerekebilir. Yalnızlık duyguları yükselebilir ancak bu yalnızlık olumsuz anlamda değil. Satürn size kendi iç dünyanızda baş başa kalıp olgunlaşmanız için fırsatlar sunuyor. Karmalarla yüzleşme zamanı aynı zamanda. Geçmiş yaşamlarla, eski travmalarla veya bilinçaltınıza attığınız korkularla yüzleşmek gerekebilir. Özellikle Koç burcu olarak hareketli ve dışa dönük bir yapınız varsa bu süreç biraz zorlayıcı da olabilir. Spiritüel gelişim hız kazanabilir. Meditasyon, terapi, astroloji, şifa çalışmaları gibi alanlara yönelmek büyük fayda da sağlayabilir. Gizli düşmanlarınız açığa çıkabilir. Size zarar veren, perde arkasına kalan kişileri fark edebilirsiniz. Aynı zamanda kendinizin farkında olmadığınız içsel sabotajlarınıza da dikkat etmelisiniz. 6. evdeki Güney Ay düğümü iş hayatı, sağlık, rutinler ve hizmet konularında eski kalıpların bırakılması gerektiğini gösteriyor. Çalışma düzeninizde değişiklikler olabilir. Eğer çok fazla çalışıyorsanız dinlenmeyi öğrenmeniz gerekebilir. Ya da verimsiz bir iş ortamındaysanız farklı bir yol seçmek zorunda kalabilirsiniz. Sağlık konularına dikkat etmek gerekiyor bu dönemde. Stres, bağışıklık sistemi, sindirim veya psikolojik sağlık konularında farkındalık kazanmanız gerekebilir. Özellikle 12 ve 6. ev aksı aktif olduğu için psikosomatik hastalıklar gündeme gelebilir. Mükemmeliyetçilikten uzaklaşma zamanı. Güney Ay düğümü Başak Burcu'nda olduğu için detaylara çok fazla takılma veya her şeyi mükemmel yapmaya çalışma sizi yorabilir. Belki de biraz daha akışa bırakmanız gerekiyordur. Başkalarına hizmet etmekten çok kendinize odaklanmalısınız. Eğer sürekli başkalarının ihtiyaçlarını kendi önceliklerinizin önüne koyuyorsanız artık buna son vermelisiniz. Satürn'ün ve Kuzey Ay düğümünün kavuşumu sizi günlük hayatın detaylarından çıkarıp daha büyük resmi görmeye yönlendirecek. Satürn geçmişten gelen karmalarla yüzleşmenizi isterken Kuzey Ay düğümü ruhsal gelişiminize odaklanmanıza teşvik ediyor olacak. Eğer geçmişte aşırı mantıklı, mükemmeliyetçi veya kontrolcü olduysanız artık daha fazla sezgilerinize güvenmeniz gerekiyor. Sıradan işlerle veya küçük detaylarla uğraşmak yerine kendinizi daha büyük bir misyona hazırlamalısınız. Çalışma hayatınızda veya günlük rutinlerinizde eskimiş ve artık işe yaramayan alışkanlıkları bırakmalısınız. Ruhsal olarak büyümek için yalnızlıkla ve bilinçaltı korkularınızla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Kendinize karşı daha anlayışlı olmayı öğrenmelisiniz. Bu dönem biraz zorlayıcı olabilir. Ancak doğru kullanılırsa büyük bir ruhsal sıçrama yaşayabilirsiniz. Özetle kendi içinize dönün, sezgilerinize güvenin ve eskimiş kalıplardan özgürleşin. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba boğalar, Çeyko'ya hoş geldiniz. 18 Nisan 2025 tarihinde Satürn ve Kuzey Ay düğümü Balık burcunda kavuşacaklar. Boğa burçları için bu kavuşum sosyal çevre, arkadaşlıklar, gelecek planları ve hayaller ekseninde önemli bir dönüşüm getiriyor. 11. evdeki Satürn Kuzey Ay düğümü kavuşumu uzun vadeli hedeflerinizi, sosyal çevrenizi
ve ait olduğunuz grupları gözden geçirmenizi sağlarken 5. evdeki Güney Ay düğümü bireysel keyifler, aşk hayatı, hobiler ve riskli yatırımlarla ilgili eski kalıpların bırakılması gerektiğini vurguluyor. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. 11. ev toplulukları, arkadaşları, dernekleri ve uzun vadeli idealleri temsil eder. Satürn burada Kuzey Ay düğümüyle birleştiğinde bu alanlarda ciddi sorumluluklar almanızı ve eski bakış açınızı değiştirmenizi gerektiren durumlar ortaya çıkabilir. Sosyal çevreniz dönüşecek. Belki bazı arkadaşlıkları geride bırakacak, daha olgun ve bilinçli insanlarla bir araya gelme ihtiyacı duyacaksınız. Yeni bir topluluğa katılabilirsiniz. Dernekler, kulüpler, sosyal gruplar veya kolektif projeler içinde daha fazla sorumluluk üstlenebilirsiniz. Hedeflerinizi ve hayallerinizi yeniden gözden geçirme zamanı. Uzun zamandır peşinde olduğunuz bazı ideallerin artık size hizmet etmediğini fark edebilirsiniz. Daha gerçekçi, sağlam ve disiplinli planlar yapmanız gerekecek. Kariyerinizin toplumsal etkisi artabilir. Eğer bir meslek grubuyla bağlantılı çalışıyorsanız burada daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Örneğin mesleğinizle ilgili bir organizasyonun lideri olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla aranıza mesafe koyabilirsiniz. Satürn gereksiz ve yüzeysel dostlukları elemeye teşvik ediyor. Sizi desteklemeyen, yük olan veya sadece eğlence odaklı ilişkilerden uzaklaşabilirsiniz. Güney Ay düğümü 5. evinizdeyken bireysel keyiflere, romantik ilişkilere ve kişisel tatminlere fazla odaklanamadığınız bir alanda olacaksınız ve bir dengeleme yapmanız gerekecek. Aşk hayatınızda büyük farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Eğlenceye veya flörtlere fazla zaman harcadıysanız artık daha ciddi ilişkiler kurmak isteyebilirsiniz. Tam tersi olarak sağlıksız bir ilişki içinde bulunduğunuzu fark edip bundan çıkma kararı da alabilirsiniz. Riskli yatırımlara dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. 5. ev spekülatif yatırımları yönetir. Bu dönemde aşırı cesur finansal hamleler yapmaktan kaçınmak önemli olacak. Sanatsal veya yaratıcı projelere eskisi gibi yaklaşamayabilirsiniz. Daha önce tutkuyla ilgilendiğiniz bir hobi veya yaratıcı süreç artık eskisi gibi tatmin vermeyebilir. Bunun yerine yaratıcı yeteneklerinizi daha yapısal bir şekilde kullanmanın yollarını aramalısınız. Bencillikten uzaklaşıp kolektife yönelmelisiniz. Bireysel mutluluklar ve kişisel zaferler yerine topluma veya daha büyük gruplara nasıl katkı sağlayabileceğinizi sorgulamanız gereken bir dönem. Satürn ve Kuzey Ay düğümünün kavuşumu, bireysel zevkler yerine kolektif faydaya yönelmenizi ve geleceğinize daha ciddi bakmanızı sağlayacaktır. Artık eğlenceli olan değil, anlamlı olan ilişkiler ve projeler ön plana çıkacaktır. Kimlerle zaman geçirdiğinizi sorgulayacaksınız. Yüzeysel ilişkileri bırakıp daha kalıcı dostluklara yöneleceksiniz. Kariyer veya toplum önünde bir rol üstlenebilirsiniz. İş hayatınızda veya sosyal statünüzde daha fazla tanınmanıza neden olacak sorumluluklar gelebilir. Finansal risklerden uzak durmalısınız. Gereksiz harcamalar veya spekülatif yatırımlardan kaçınmak önemli olacak. Sadece kendi mutluluğunuz için değil, daha büyük bir amaç için çalışmalısınız. Kendi zevklerinize odaklanmaktan çok toplumun veya çevrenizdeki insanların faydasına olan şeylere yönelmek size büyük ödüller getirecek. Bu süreç boğa burçlarını daha olgun, bilinçli ve toplum içinde etkili bir konuma getirebilir. Ayrıca bu dönüşüm bazı bireysel keyiflerden ve eski alışkanlıklardan vazgeçmeyi gerektirecektir. Bencilce zevklerden çıkıp toplumsal ve uzun vadeli hedeflere yönelme zamanı olacak. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba ikizler, Çeyko'ya hoş geldiniz. 28 Nisan 2025 tarihinde Satürn ve Kuzey Ay düğümü Balık burcunda kavuşacak. İkizler burçları için bu kavuşum kariyer, toplumsal statü, aile ve kökler ekseninde güçlü dönüşümler getirecek. 10. evdeki Satürn Kuzey Ay düğümü kavuşumu
mesleki hedeflerinizi, toplum önünüzdeki duruşunuzu ve uzun vadeli başarılarınızı ciddiye almanızı gerektiren 4. evdeki Güney Ay düğümü ailevi konular, içsel güvenlik ve geçmişe bağlı kalma eğilimlerini bırakmanız gerektiğini gösteriyor. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. 10. ev meslek, toplumsal statü, otorite figürleri ve uzun vadeli hedeflerle ilgilidir. Satürn burada Kuzey Ay düğümüyle birleştiğinde iş, kariyer hayatınızda önemli bir dönemeçten geçtiğinizi gösterir. Kariyerinizde büyük sorumluluklar alabilirsiniz. Terfi edebilir, daha ciddi bir pozisyona gelebilir veya kendi işinizi büyütmek için disiplinli bir sürece girebilirsiniz. İş ve kişisel yaşam arasında denge kurmanız gerekecek bu dönemde. Ailenizden veya evinizden uzaklaşmanız da gerekebilir. Çünkü profesyonel alanda daha fazla zaman harcamanız gerekecektir. Toplumsal imajınız değişebilir. İnsanların sizi nasıl gördüğü konusunda ciddi dönüşümler yaşayabilirsiniz. Belki daha fazla tanınan, otorite sahibi biri haline geleceksiniz. Zorlayıcı ama ödüllendirici bir süreç olacak bu. Satürn burada büyük başarılar getirebilir ama sabır ve disiplin şart. Çaba göstermezseniz zorlayıcı dersler de alabilirsiniz. Patronlar, yöneticiler veya otorite figürleriyle sınanabilirsiniz. Eğer mevcut bir işte çalışıyorsanız yöneticilerinizin sizden daha fazla sorumluluk almanızı beklediğini görebilirsiniz. Kendi işiniz varsa daha fazla kural ve düzen kurmanız gerekebilir. Güney Ay düğümü 4. evde olduğunda ailevi konulara veya geçmişteki alışkanlıklara fazla bağımlı kaldığınız alanları dengelememiz gerekir. Aileye veya geçmişe olan bağlılığı bırakmak gerekecek bu dönemde. Eviniz, kökleriniz ve çocukluğunuzdan gelen bazı alışkanlıkları bırakmanız gerekecektir. Taşınma, ev değişikliği veya aileden ayrılma gündeminde olabilir. Kariyerinizde ilerlemek için bulunduğunuz şehirden veya aile ortamından uzaklaşabilirsiniz. Anne baba ile ilgili sorumluluklar artabilir. Ailevi konular sizi biraz zorlayabilir ancak bu süreçte kendi bağımsızlığınızı kazanmanız önemli olacaktır. Duygusal bağımsızlık kazanma zamanı, eskiden güvenli hissettiren şeyler artık sizi kısıtlıyor da olabilir. Belki de hayatınızdaki büyük değişimlere direnç göstermek yerine bu süreci kabullenmek sizi daha ileriye taşıyacaktır. Ev ve iş arasında denge kurmak zor olabilir. Ailevi sorumluluklarla iş yükünüzü dengelemek en büyük sınavlardan biri de olabilir. Satürn ve Kuzey Ay düğümü kavuşumu, ikizler burçlarını daha fazla topluma yönelik kariyer odaklı ve sorumluluk bilinci yüksek bir noktaya taşıyacak. Artık evinize kapanmak, geçmişe saplanıp kalmak yerine dış dünyada var olmanız gerekiyor. Özel hayat ve iş hayatı arasında büyük bir denge kurmanız gerekebilir. İş nedeniyle kişisel alanlarınızdan veya özel ilişkilerinizden ödün vermeniz de gerekebilir. Kariyerinizde kaderinizin yön değiştirdiğini hissedebilirsiniz. Belki de tamamen farklı bir sektöre geçiş yapabilirsiniz ya da mevcut alanda ciddi bir yükseliş yaşayabilirsiniz. Aile baskılarıyla yüzleşme zamanı bu dönem. Eğer aileniz tarafından yönlendirildiğiniz bir kariyer yolunuz varsa, şimdi gerçekten ne istediğinizi sorgulama zamanı olacaktır. Geçmişe bağlı kalmak yerine geleceğe odaklanmalısınız. Duygusal konulara fazla takılıp kendinizi sınırlandırmak yerine profesyonel hedeflerinize yönelmelisiniz. Bu süreç ikizler burçlarını olgunlaştıran, disipline eden ve toplumsal statüsünü güçlendiren bir dönem olacak. Ancak bunun bedeli özel hayatınızdaki bazı konulardan fedakarlık etmek olabilir. Geçmişin güvenli alanından çıkıp toplum içinde daha güçlü bir pozisyona geçme zamanı. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba yengeçler, Çeyko'ya hoş geldiniz. 18 Nisan 2025 tarihinde Satürn ve Kuzey Ay düğümü Balık burcunda kavuşuyor. Yengeç burçları için bu kavuşum hayat felsefesi, eğitim, seyahatler, inançlar ve iletişim alanlarında büyük bir dönüşüm getirecek.
9. evdeki Satürn Kuzey Ay düğümü kavuşumu sizi vizyonunuzu genişletmeye, yeni bilgiler edinmeye ve farklı bakış açıları kazanmaya zorlarken 3. evinizdeki Güney Ay düğümü eski düşünce kalıplarını, yüzeysel bilgileri ve günlük iletişim alışkanlıklarını bırakmanız gerektiğini vurguluyor. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Şimdiden desteğiniz için teşekkür ederim. 9. ev inanç sistemlerini, yüksek öğrenimi, yurt dışı bağlantılarını, hukuki süreçleri ve hayat görüşlerini temsil eder. Satürn burada Kuzey Ay düğümü ile birleştiğinde bu alanlarda köklü bir değişim ve olgunlaşma süreci yaşayabilirsiniz. Hayat görüşünüz değişebilir. Eskiden inandığınız şeylerin artık size hizmet etmediğini fark edebilirsiniz. Felsefi veya dini konularda dönüşüm yaşayabilirsiniz. Eğitim veya akademik konular ön plana çıkabilir. Eğer yüksek öğrenim görüyorsanız ya da akademik bir yol planlıyorsanız bu süreç size disiplin ve sorumluluk getirebilir. Yeni bir alanda eğitim almaya da başlayabilirsiniz. Seyahatler veya yurt dışı bağlantıları gündeme gelebilir. Belki yurt dışına taşınma, farklı kültürlerle etkileşim veya yeni bir dil öğrenme sürecine girebilirsiniz. Hukuki süreçler ön planda olabilir. Eğer hukuki bir konu ile ilgiliyseniz uzun vadeli bir karar alma noktasına gelebilirsiniz. Öğrenmek ve bilgelik kazanmak için çaba sarf etmeniz gerekecek. 9. ev sadece akademik değil, ruhsal ve felsefi bilgiyi de kapsar, kendi içsel gelişiminize yönelmeniz gerekecektir. Güney Ay düğümünün 3. evde olması günlük iletişim alışkanlıklarınızı, eski düşünce kalıplarınızı ve kısa vadeli hedeflerinizi sorgulamanız gerektiğini gösteriyor. Bilgi kirliliğinden arınma zamanı. Günlük haberler, yüzeysel konuşmalar veya gereksiz dedikodular yerine derin bilgiye yönelmelisiniz. Düşünce yapınızı değiştirme sürecine giriyorsunuz. Eskiden olaylara nasıl baktığınızı sorgulayıp daha geniş bir bakış açısı kazanmanız gerekiyor. Kardeşler, kuzenler veya yakın çevreyle ilgili konular gündeme gelebilir. Belki bu kişilerle olan iletişim dinamikleriniz değişecek ya da bazı eski sorunları geride bırakmanız gerekecek. Küçük düşünmeyi bırakın, büyük resme odaklanın. Günlük detaylarla uğraşmak yerine uzun vadeli planlarınıza yönelmelisiniz. Sıkıcı rutinler ve alışkanlıklardan uzaklaşmalısınız. Eski iletişim tarzınız artık sizi tatmin etmeyebilir. Belki sosyal çevreniz değişebilir veya yeni insanlarla daha derin bağlantılar kurmaya başlayabilirsiniz. Satürn Kuzey Ay düğümü kavuşumu yengeç burçlarını daha büyük düşünmeye, vizyonlarını genişletmeye ve hayatlarında yeni bir anlam arayışına girmeye teşvik edecek. Küçük günlük meseleler yerine büyük hedeflere odaklanmalısınız. Artık ufkunuzu genişletmenin zamanı geldi. Kendi doğrularınızı sorgulayabilirsiniz. Hayat felsefenizde büyük bir değişim yaşanabilir. Eğitim, seyahat veya yeni kültürel deneyimler hayatınızın merkezine oturabilir. Yeni bir alan öğrenmek, yurt dışına açılmak veya farklı bir çevreye dahil olmak söz konusu olabilir. Geleneksel inançlardan bağımsız düşünmeyi öğrenmelisiniz. Eğer aile ve çevre baskısıyla bir inanç ya da ideolojiye sahipseniz artık kendi fikirlerinizi oluşturma zamanı. Yakın çevrenizdeki bazı kişilerle aranıza mesafe koyabilirsiniz. Küçük meseleler yerine büyük düşünmeye başlıyorsunuz çünkü. Bu süreç yengeç burçlarını ruhsal, akademik ve kültürel anlamda büyük bir dönüşüme itiyor. Kendi fikirlerinizi oluşturma, öğrenme ve hayatı daha geniş bir perspektiften görme zamanı. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba aslanlar, Çeyko'ya hoş geldiniz. 18 Nisan 2025 tarihinde Satürn ve Kuzey Ay düğümü Balık burcunda kavuşuyor. Aslan burçları için bu kavuşum finansal dönüşümler, ortak kaynaklar, psikolojik derinleşme ve maddi bağımsızlık konularında güçlü etkiler taşıyor. 8. evdeki Satürn ve Kuzey Ay düğümü kavuşumu krizleri yönetmeyi, başkalarına bağımlılıktan çıkmayı ve derin bir ruhsal dönüşüm yaşamayı zorunlu kılarken, 2. evdeki Güney Ay düğümü
maddi güvenceye fazla bağlı kalma eğiliminizi bırakmanız gerektiğini gösteriyor. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. 8. ev krizler, ortak finansal konular, borçlar, miraslar, yatırım stratejileri ve ruhsal dönüşüm ve derin psikolojiyle ilgilidir. Satürn burada Kuzey Ay düğümüyle birleştiğinde bu alanlarda büyük bir sınavdan geçeceğinizi gösterebilir. Maddi olarak başkalarına bağımlı kalmaktan çıkmanız gerekiyor. Eğer eşinizin, ailenizin veya bir iş ortağınızın maddi desteğine güveniyorsanız bu dönemde kendi ayaklarınızın üzerinde durma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Borçlar, krediler veya vergiler konusunda mutlaka çok dikkatli olun. Eğer geçmişte finansal konuları hafife aldıysanız şimdi bu sorumluluklarla yüzleşmeniz gerekecek. Miras, nafaka, sigorta gibi konular gündeme gelebilir. Beklenmedik bir para akışı veya hukuki bir süreç içinde olabilirsiniz. Derin psikolojik dönüşüm yaşayabilirsiniz. Bu dönem korkularınız, travmalarınız ve bilinçaltı kalıplarınızla yüzleşmeniz için önemli bir süreç olabilir. Duygusal bağlarınızı sorgulayabilirsiniz. Özellikle toksik, finansal ve duygusal bağımlılıklar varsa bunlardan özgürleşme zamanı. Bu süreç sizi hem maddi hem de manevi olarak güçlendirecek, ancak bunu yapmak için krizlerle yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Artık finansal veya duygusal olarak kimseye bağımlı olmadan güç kazanma zamanı. Güney Ay düğümünün 2. evde olması paraya ve maddi güvenceye fazla tutunma eğiliminizin artık sizi ileriye götürmediğini gösteriyor. Sadece maaş veya düzenli gelire güvenerek yaşamak yetmeyebilir. Kendi kazancınıza odaklanırken yatırım yapmayı, farklı gelir kaynakları oluşturmayı öğrenmeniz gerekiyor. Maddi kayıplar veya finansal değişimler olabilir. Eğer bugüne kadar sadece sahip olduklarınıza güvendiyseniz artık kaynakları daha akıllıca kullanmanız gerekebilir. Para ile ilgili korkularınızı bırakmalısınız. Zenginlik sadece banka hesabındaki para değildir. Aynı zamanda krizleri yönetebilme ve farklı gelir kaynakları oluşturabilme yeteneğidir. Benim olan bana yeter anlayışı yerine kaynakları paylaşmayı öğrenmelisiniz. 8. ev enerjisi ortak kaynakları yönetmeyi, paylaşmayı ve finansal esnekliği öğretir. Maddi dünyadan çok manevi zenginliğe yönelmelisiniz. Artık sadece fiziksel konfor değil, ruhsal tatmin de önemli hale gelecektir. Bu süreç sadece sahip olduğunuz şeylere değil, nasıl büyüyüp dönüşebileceğinize odaklanmanız gerektiğini gösteriyor. Maddi güvenlik alanından çıkıp daha büyük finansal riskler alarak büyümek, borçlar veya krizlerle nasıl başa çıkacağınızı öğrenmek önemli olacak. Satürn Kuzey Ay düğümü kavuşumu Aslan burçlarını maddi ve manevi olarak güçlenmeye, krizleri yönetmeyi, öğrenmeye ve finansal bağımsızlık kazanmaya itiyor. Ancak kendi kazandığınızla değil, ortak kaynakları da yönetmeyi öğrenmelisiniz. Belki bir iş ortaklığı, yatırım veya yeni bir finansal plan yapmanız gerekebilir. Maddi korkularınızı bırakmalısınız. Para konularında daha bilinçli ve cesur olmalısınız. Duygusal bağımlılıklardan kurtulmanız gerekebilir. Eğer finansal ya da duygusal olarak birine bağımlı hissediyorsanız artık kendi gücünüzü bulma zamanı. Bilinçaltınızda sizi kısıtlayan korkularla yüzleşmelisiniz. Psikoterapi, meditasyon, ruhsal çalışmalar bu süreçte çok faydalı olabilir. Para sizin için ne ifade ediyor? Sadece maddi kazanç mı, yoksa güç mü, güvenlik mi, yoksa statü mü? Artık parayla ilişkinizi yeniden tanımlamanız gerekiyor. Bu süreç Aslan burçlarını finansal ve ruhsal olarak büyük bir dönüşüme sokacak. Maddi korkularınızı bırakıp daha güçlü, bağımsız ve kriz yönetebilen birine dönüşme zamanı. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba Başaklar, Çeyko'ya hoş geldiniz. 18 Nisan 2025 tarihinde Satürn ve Kuzey Ay düğümü Balık burcunda kavuşum yapıyorlar.
Başak burçları için bu kavuşum ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, bireysel kimlik ve yaşam yönü gibi çok önemli konularda kadersel değişimler getiriyor. 7. evdeki Satürn ve Kuzey Ay düğümü kavuşumu ilişkilerde sorumluluk almayı ve daha olgun bir bakış açısı kazanmayı gerektirirken 1. evdeki Güney Ay düğümü eski kimlik algınızı, yalnız hareket etme eğiliminizi ve bireysel bakış açınızı bırakmanız gerektiğini gösteriyor. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. 7. ev evlilik, uzun vadeli ilişkiler, ortaklıklar ve hukuki süreçlerle ilgilidir. Satürn burada Kuzey Ay düğümü ile birleştiğinde ilişkiler ve ortaklıklar konusunda ciddi sınavlar vereceğiniz bir döneme giriyorsunuz. İlişkilerde sorumluluk almak gerekiyor bu dönemde. Eğer bir ilişkiniz varsa daha ciddi taahhütler altına girebilirsiniz. Evlilik, nişan, uzun vadeli bir bağ kurma söz konusu olabilir. Eğer bir ilişkiniz yoksa kadersel bir partner hayatınıza girebilir. Ancak bu kişi Satürn etkisiyle size dersler öğreten, sizi olgunlaştıran biri olacaktır. Hafif ve yüzeysel bir ilişki değil, uzun vadeli bir bağ olabilir. Mevcut ilişkilerde testler yaşanabilir. Eğer sağlıksız bir ilişkiniz varsa bu süreç onu daha net görmenizi sağlayacaktır. Gerçekten uzun vadeli bir ilişki mi yoksa sizi sınırlayan bir bağ mı? Buna karar vermeniz gerekecek. İş ortaklıkları önemli hale gelebilir. İş hayatında ortaklık kurma veya mevcut bir ortaklığı daha disiplinli, daha kurallı bir hale getirme süreci de olabilir. Hukuki süreçler gündeme gelir. Eğer bir boşanma, dava ya da sözleşme gibi konular varsa bu süreç sizi bu konularda disipline edecektir. Bu dönem bağımsız hareket etmek yerine ilişkilerde denge kurmayı ve paylaşmayı öğrenmeniz gerektiğini gösteriyor. Artık yalnız başınıza değil, başkalarıyla uyum içinde hareket etme zamanı. Güney Ay düğümünün 1. evde olması, kendi başınıza hareket etme, her şeyi tek başınıza yapma eğiliminizin artık sizi ileriye götürmediğini gösteriyor. Bireysel olarak fazla bağımsız hareket ettiyseniz artık ilişkileri önemsemeniz gerekiyor. Ben yerine biz demeyi öğrenme zamanı. Sadece kendi hedeflerinize odaklanmak yerine hayatınızı başkalarıyla nasıl paylaşabileceğinizi de düşünmelisiniz. Eski benliğiniz değişecek. Belki dış görünüşünüzü değiştirme, tarzınızı yenileme veya genel olarak kendinizi nasıl ifade ettiğinizi gözden geçirme sürecine de girebilirsiniz. İnsan ilişkilerinde daha fazla dengeye ihtiyacınız var. Çok fazla kontrolcü veya mükemmeliyetçi olmak yerine ilişkilerde uyumu ve paylaşımı öğrenmelisiniz. Fazla analitik ve eleştirel bakış açısından uzaklaşmalısınız. Başak Burcu olarak detaylara ve mantığa fazla odaklanabilirsiniz. Ama artık ilişkilerde duygusal dengeyi sağlamanız gerekiyor. Bu dönem bireysel yaşam tarzından çıkın, hayatı partner veya ortaklarla paylaşmayı öğrenmeniz gerektiğini vurguluyor. Artık her şeyi tek başınıza üstlenmek yerine işbirliği yapmanın önemini kavrayacaksınız. Satürn ve Kuzey Ay düğümü kavuşumu Başak burçlarını ilişkilerde denge kurmaya, yalnızlık yerine ortaklıkları önemsemeye ve uzun vadeli bağlar kurmaya yönlendiriyor. Eğer uzun zamandır yalnızsanız ciddi bir ilişki başlayabilir ancak bu kişi size dersler verecek ve hayatınızı dönüştürecek biri olacak. Eğer zaten bir ilişkiniz varsa bu ilişki daha olgun bir seviyeye taşınabilir. Evlenme, nişanlanma ya da ilişkinin geleceğini sorgulama gibi konular gündeme gelebilir. Bazı ilişkilerde sona erebilir eğer sizi kısıtlayan veya artık gelişiminize katkı sağlamayan bir ilişki içindeyseniz bu süreç onu bırakmanıza neden olabilir. İş hayatında ortaklıklara açık olmalısınız. Tek başına hareket etmek yerine işbirlikleri size daha fazla fırsat getirebilir. Eski benliğinizi bırakıp yeni bir kimlik inşa etme zamanı. Hem dış görünüşünüzde hem de karakterinizde büyük değişimler olabilir. Bu süreç Başak burçlarını ilişkilerde daha olgun, sorumluluk sahibi ve dengeli hale getirecek.
Yalnız kalmak yerine başkaları ile uyum içinde olunacağını öğrenme zamanı. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba teraziler, Çeyko'ya hoş geldiniz. 18 Nisan 2025 tarihinde Satürn ve Kuzey Ay düğümü Balık burcunda kavuşacak. Terazi burçları için bu kavuşum günlük rutinler, sağlık, çalışma düzeni, ruhsal arınma ve bilinçaltı konularında önemli dönüşümler getiriyor. 6. evdeki Satürn Kuzey Ay düğümü kavuşumu disiplinli bir çalışma düzeni kurma, sağlıklı alışkanlıklar edinme ve sorumluluklarınızı ciddiye alma gerekliliğini gösterirken 12. evdeki Güney Ay düğümü geçmişten gelen duygusal yükleri, bağımlılıkları ve kaçış mekanizmalarını bırakmanız gerektiğini vurguluyor. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. 6. ev, iş hayatı, günlük rutinler, sağlık, sorumluluklar ve hizmet konularını yönetir. Satürn burada Kuzey Ay düğümü ile birleştiğinde hayatınızda ciddi bir düzenleme ve disiplin süreci başlıyor demek. Günlük hayatınızı daha planlı ve sistemli hale getirme zamanı. Eğer şu ana kadar düzensiz bir yaşam tarzınız varsa artık organize olmak zorundasınız. İş hayatınızda daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Çalışma koşullarınız değişebilir, yeni bir iş düzenine geçebilirsiniz. Sağlığınıza daha fazla dikkat etmelisiniz. Beslenme, egzersiz ve uyku düzeninizi düzeltmek için iyi bir zaman. Eğer kronik sağlık sorunlarınız varsa artık bunları ciddiye almalısınız. Çalışma arkadaşlarınızla ilgili değişimler olabilir. İş ortamında daha disiplinli ve yapılandırılmış bir süreç yaşayabilirsiniz. Belki yeni bir iş arkadaşınız veya yöneticiniz olabilir. Gereksiz yükleri üzerinizden atmalısınız. Hayatınızdaki dağınıklığı toplayıp gerçekten verimli olacağınız bir düzen oluşturmalısınız. Bu süreç çalışma hayatınızda, günlük alışkanlıklarınızda ve sağlığınızda büyük bir değişim sürecine girmenizi gerektiriyor. Artık hayatınıza bir sistem oturtmalı ve sağlığınıza daha fazla önem vermelisiniz. Güney Ay düğümünün 12. evde olması geçmişten gelen yüklerin, korkuların veya sizi geri çeken alışkanlıkların artık sizi ileriye götürmediğini gösteriyor. Bilinçaltınızdaki eski korkularla yüzleşmelisiniz. Belki de farkında bile olmadığınız eski travmalar şimdi açığa çıkabilir. Kendi kendinizi sabote etmekten vazgeçmelisiniz. Belirsizliklerden kaçmak, sürekli bir şeyleri ertelemek artık sizi ileriye götürmeyecek. Bağımlılıklarınızı bırakmalısınız. Alkol, sigara, sağlıksız beslenme veya duygusal bağımlılıklar gibi sizi aşağıya çeken şeylerden kurtulmalısınız. Yalnız kalmaya ve içe çekilmeye olan eğiliminizi dengelemelisiniz. 12. ev inzivayı ve içe dönmeyi anlatır ancak artık sadece iç dünyanıza kapanmak yerine günlük hayatınıza odaklanmalısınız. Ruhsal olarak bir arınma sürecindesiniz. Meditasyon, terapi, bilinçaltı çalışmaları, dualar, namazlar bu dönemde size çok iyi gelebilir. Bu dönem geçmişi bırakıp hayatınıza daha sağlıklı ve düzenli bir şekilde devam etmeniz gerektiğini gösteriyor. Hayallere ve kaçışlara değil, gerçeklere odaklanmalısınız. Satürn Kuzey Ay düğümü kavuşumu terazi burçlarını daha organize olmaya, sağlıklı bir yaşam kurmaya ve geçmişin gölgelerinden çıkmaya yönlendiriyor. Eğer düzensiz bir iş veya yaşam tarzınız varsa artık disiplin kazanmanız gerekiyor. Sağlığınıza önem vermelisiniz. Bu süreç sizi daha sağlıklı alışkanlıklar edinmeye zorlayacaktır. Geçmişten gelen duygusal yükleri geride bırakmalısınız. Artık kurban psikolojisinden çıkıp hayatınızı düzene sokmalısınız. Sadece hayal kurmak yerine somut adımlar atmalısınız. Kaçış mekanizmalarını bırakıp daha aktif bir hayat sürmelisiniz. İçsel dengenizi sağlamak için kendinize zaman ayırmalısınız. Ancak bunu yaparken günlük yaşam sorumluluklarınızı ihmal etmemelisiniz. Bu süreç terazi burçlarını hayallerden çıkıp gerçekçi ve düzenli bir yaşam kurmaya yöneltecektir. Artık hayatınızı organize etmeye ve sağlığınıza gerçekten önem verme zamanı. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba akrepler, Çeyko'ya hoş geldiniz.
18 Nisan 2025 tarihinde Satürn ve Kuzey Ay düğümü Balık burcunda kavuşuyor. Akrep burçları için bu kavuşum aşk hayatı, yaratıcılık, çocuklar, sosyal çevre, arkadaşlıklar ve gelecekle ilgili hedefler alanlarında önemli değişimler getirecek. 5. evdeki Satürn Kuzey Ay düğümü kavuşumu aşk ilişkilerinde olgunlaşmayı, sanatsal ve yaratıcı projelerde disipline olmayı gerektirirken 11. evdeki Güney Ay düğümü eski arkadaş çevrenizi, sosyal gruplardaki rolünüzü ve artık sizi ileriye taşımayan hedeflerinizi bırakmanız gerektiğini gösteriyor. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. 5. ev aşk, romantizm, çocuklar, hobiler, yaratıcı projeler ve bireysel özgüvenle ilgili konuları temsil eder. Satürn burada Kuzey Ay düğümü ile birleştiğinde bu alanlarda ciddi dersler ve sorumluluklar karşınıza çıkıyor olacak. Aşk hayatınızda daha ciddi bir dönem başlıyor. Eğer yüzeysel veya gelip geçici ilişkiler içindeyseniz bu dönem sizi daha ciddi ve kalıcı bir ilişkiye yönlendirebilir. Var olan ilişkinizde sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. Eğer ilişkiniz sağlam temellere dayanmıyorsa testlerden geçebilirsiniz. Çocuk sahibi olma kararı gündeme gelebilir. Eğer ebeveyn olmayı düşünüyorsanız bu süreç sizin için önemli olabilir. Hali hazırda çocuğunuz varsa onunla ilgili sorumluluklarınız artabilir. Sanatsal veya yaratıcı projeleriniz varsa bunları disiplinli bir şekilde ilerletmelisiniz. Örneğin bir kitap yazıyorsunuz veya bir sanatsal iş yapıyorsanız artık bunu daha ciddi bir çerçeveye oturtmalısınız. Özgüveninizi sağlam temellere oturtmalısınız. 5. ev bireysel ifade ve kendini sahnede gösterme ile ilgilidir. Eğer kendinize güvenmekte zorlanıyorsanız bu süreç sizi güçlendirecektir. Bu dönem aşk, yaratıcılık ve kendini ortaya koyma konularında daha sorumlu, olgun ve disiplinli olmayı öğrenmeniz gerektiğini gösteriyor. Artık duygusal olarak dağılmak yerine gerçekten ne istediğinize karar verme zamanı. Güney Ay düğümünün 11. evde olması eski sosyal çevrenizin, arkadaş gruplarınızın veya hayata dair bazı hedeflerinizin artık sizi ileriye götürmediğini gösteriyor. Bazı arkadaşlıklar sona erebilir. Eğer sosyal çevrenizde sizi desteklemeyen veya aşağı çeken insanlar varsa artık yollarınızı ayırabilirsiniz. Toplumsal beklentilere göre hareket etmeyi bırakmalısınız. Eğer başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğünü fazla önemsiyorsanız bu süreç artık kendi yolunuzu çizmeniz gerektiğini gösterecek. Eski hayallerinizi ve hedeflerinizi gözden geçirmeniz gerekebilir. Belki de artık sizi tatmin etmeyen bir kariyer hedefiniz veya sosyal statü algınız var. Yeni bir vizyon oluşturma zamanı. Gruplar içinde liderlik rolüne geçmeniz gerekebilir. Eğer bir sosyal topluluk, dernek veya ekip içinde yer alıyorsanız artık daha fazla sorumluluk almanız beklenir. Bu süreç başkalarının beklentilerine göre hareket etmek yerine kendi yaratıcı gücünüzü ve bireyselliğinizi ortaya koymanız gerektiğini gösteriyor. Artık sürüye uymak yerine kendi yolunuzu çizmelisiniz. Satürn ve Kuzey Ay düğümü kavuşumu Akrep burçlarını aşk hayatında, bireysel kimliklerinde ve yaratıcı projelerinde sorumluluk almaya yönlendiriyor. Gerçek aşkı arıyorsanız artık olgun ve uzun vadeli bir ilişki için hazır olmalısınız. Sanatsal veya yaratıcı projelerinize ciddiyetle yaklaşmalısınız. Başkalarının beklentilerine göre değil, kendi kalbinizin sesini dinleyerek hareket etmelisiniz. Sizi aşağı çeken arkadaş çevrelerinden veya sosyal gruplardan uzaklaşmalısınız. Özgüveninizi geliştirmek için daha fazla çaba sarf etmelisiniz. Bu süreç Akrep burçlarını kendi bireysel yeteneklerini ortaya çıkarmaya, aşk hayatında olgunlaşmaya ve sosyal çevrelerini yenilemeye yönlendirecek. Artık başkalarının gölgesinde kalmak yerine kendi sahnenizi kurma zamanı, verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba yaylar, Çeko'ya hoş geldiniz. 18 Nisan 2025 tarihinde Satürn ve Kuzey Ay düğümü Balık burcunda kavuşacak. Yay burçları için bu kavuşum aile, ev, kökler, içsel güvenlik, kariyer, toplumdaki statü
ve gelecek hedefleriyle ilgili konularda kadersel dönüşümler getiriyor. 4. evdeki Satürn Kuzey Ay düğümü kavuşumu aile ve kişisel yaşamınızla ilgili sorumluluk almanızı gerektiğini gösterirken 10. evdeki Güney Ay düğümü eski kariyer hedeflerinizi, toplumsal beklentileri ve statü kaygılarınızı bırakmanız gerektiğini vurguluyor. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. 4. ev, aile, içsel güvenlik, çocukluk yaraları ve duygusal temellerle ilgilidir. Satürn burada Kuzey Ay düğümüyle birleştiğinde bu alanlarda büyük dersler ve sorumluluklar karşınıza çıkabilir. Aile ile ilgili önemli sorumluluklar alabilirsiniz. Ebeveynleriniz, yaşlı aile bireyleri veya ev düzeninizle ilgili sizi meşgul eden konular olabilir. Taşınma, ev satın alma veya yuva kurma gibi konular gündeme gelebilir. Eğer uzun süredir bir yere ait hissetmiyorsanız artık kendinize sağlam bir temel oluşturmanız gerekiyor. Duygusal olarak daha fazla olgunlaşmanız gereken bir dönem. Satürn, yüzleşmekten kaçındığınız tüm ailevi ve içsel meseleleri gündeme getirecektir. Çocukluk döneminden gelen bazı duygusal kalıpları kırma zamanı, geçmişte yaşadığınız ailevi travmalar veya bilinçaltınızdaki bazı korkular artık hayatınızı yönetmemeli. Özel hayatınıza daha fazla önem vermelisiniz. Eğer çok fazla dış dünyaya odaklanmışsanız şimdi kendi iç huzurunuzu bulmanız gerekiyor. Bu süreç size daha köklü, sağlam ve duygusal olarak güçlü bir temel oluşturmaya yönlendiriyor. Artık yüzeysel yaşam tarzı yerine daha derin bağlar kurma zamanı. Güney Ay düğümünün 10. evde olması, kariyer ve toplumsal statüyle ilgili eski kalıpların artık sizleri ileriye götürmediğini gösteriyor. Kariyerinizde önemli bir değişim sürecine girebilirsiniz. Belki de şu an yaptığınız iş size artık tatmin vermiyor olabilir ve daha farklı bir yön bulmak gerekebilir. Statü ve başarı hırsınızı gözden geçirmelisiniz. Eğer sadece başarılı görünmek için bir şeyler yapıyorsanız artık bunun sizin için bir anlamını sorgulama zamanı. İş ve özel hayat dengesini kurmanız gerekiyor. Çok fazla işle meşgul olduysanız ve özel hayatınızı ihmal ettiyseniz artık ev ve aile konularına daha fazla yönelmelisiniz. Eski kariyer hedeflerinizden bazılarını bırakma zamanı. Belki de geçmişte koyduğunuz hedefler artık sizin için anlamını yitirdi. Yeni bir vizyon oluşturmalısınız ki çok rahat yapabilirsiniz. Toplumsal onaydan bağımsız hareket etmeyi öğrenmelisiniz. Başkalarının sizi nasıl gördüğüne çok odaklanıyorsanız artık kendi içsel huzurunuzu ön plana almanız gerekiyor. Bu süreç dış dünyadaki başarı ile içsel tatmin arasındaki dengeyi bulmanız gerektiğini gösteriyor. Artık sadece toplumun beklentilerine göre hareket etmek yerine gerçekten sizi mutlu eden bir yaşam inşa etmelisiniz. Satürn ve Kuzey Ay düğümü kavuşumu yay burçlarına ev, aile ve içsel güvenlik konularına daha fazla yönelmeye teşvik ediyor. Eğer bugüne kadar çok bağımsız hareket ettiyseniz artık bir yere kök salma zamanı. Ailenizle, özellikle ebeveynlerinizle ilgili önemli sorumluluklar üstlenebilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi daha sağlam temellere oturtmalısınız. Eğer sürekli iş ve kariyer odaklı yaşadıysanız artık özel hayatınıza daha fazla önem vermelisiniz. Eski başarı hırslarınızı, toplumun sizin üzerinde kurduğu baskıları geride bırakmalısınız. Bu süreç yay burçlarını kendi iç dünyalarına dönmeye, aile bağlarını güçlendirmeye ve kariyer özel hayat dengesini kurmaya yönlendirecektir. Artık dış dünyaya değil, kendi ruhsal huzurunuzda bir temel oluşturma zamanı. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Çeyko'ya hoş geldiniz. 18 Nisan 2025 tarihinde Satürn ve Kuzey Ay düğümü Balık burcunda kavuşuyor. Oğlak burçları için bu kavuşum iletişim, eğitim, seyahatler, kardeşler, yakın çevre, uluslararası işler, inançlar ve hayat felsefesi gibi konularda önemli değişimleri beraberinde getiriyor. 3. evdeki Satürn Kuzey Ay düğümü kavuşumu zihinsel disiplin kazanmayı,
yeni beceriler öğrenmeyi ve iletişimde daha olgun bir yaklaşım sergilemeyi gerektirirken 9. evdeki Güney Ay düğümü eski inanç sistemlerini, alışılmış düşünce kalıplarını ve sizi sınırlandıran dünya görüşlerini bırakmanız gerektiğini gösteriyor. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. 3. ev iletişim, yazı, konuşma, eğitim, ticaret, kardeşler ve yakın çevreyle ilişkileri yönetir. Satürn burada Kuzey Ay düğümü ile birleştiğinde bu alanlarda daha disiplinli ve sorumluluklu olmanız gerektiğini gösteriyor. İletişim tarzınızı olgunlaştırmanız gerekiyor. Düşünmeden konuşmak, gereksiz polemiklere girmek veya yüzeysel konuşmalar yerine daha ciddi ve yapıcı bir iletişim tarzı geliştirmeniz önemli. Eğitim ve zihinsel gelişimle ilgili yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Yeni bir dil öğrenmek, akademik bir çalışmaya başlamak, yazarlık veya öğreticilik gibi konular gündeme gelebilir. Kardeşleriniz veya yakın çevrenizle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir, onlara destek olmanız gerekebilir veya aranızdaki ilişkileri yeniden yapılandırmanız gerekebilir. Zihinsel disiplin kazanmanız gerekiyor. Eğer dikkatinizi toplamakta zorlanıyorsanız bu süreç sizi daha odaklı olmaya zorlayabilir. Ticaret, medya, yazılı veya sözlü iletişim alanlarında uzun vadeli projelere adım atabilirsiniz. Eğer bir kitap yazmayı, bir blog açmayı veya sosyal medya içerikleri üretmeyi düşünüyorsanız bu süreç tam size göre tam zamanı. Bu dönem iletişim becerilerinizi geliştirmek, zihinsel disiplin kazanmak ve çevrenizde olan bağlarınızı daha bilinçli şekilde yönetmek için önemli bir zaman dilimi olacak. Güney Ay düğümünün 9. evde olması eski inanç kalıplarınızı, hayat felsefenizi veya dünya görüşünüzü gözden geçirmeniz gerektiğini gösteriyor. Hayata dair eski düşünce sistemlerinizi sorgulamalısınız. Belki de yıllardır savunduğunuz bazı inançlar veya değerler artık sizin için geçerli değildir. Fazla teorik düşünceler yerine daha pratik ve uygulanabilir bilgilere yönelmelisiniz. Eğer sürekli felsefi veya soyut kavramlara odaklanıyorsanız, şimdi bunları günlük hayatınıza nasıl adapte edeceğinizi düşünmelisiniz. Eğitim, akademik kariyer veya yurt dışı bağlantılı işlerde bazı tamamlanmalar yaşanabilir. Belki bir eğitimi tamamlıyorsunuz ya da yeni bir akademik yolculuğa başlamadan önce geçmişinizle vedalaşıyorsunuz. Seyahatler veya yurt dışı bağlantı işlerinizde bazı kapanışlar olabilir. Eğer uzun zamandır bir yurt dışı planınız varsa veya orada bir geçmişiniz varsa bazı şeyleri geride bırakma zamanı gelmiş olabilir. Fanatik veya katı inançlardan uzaklaşmalısınız. Eğer sizi dar bir perspektifte hapseden inançlarınız varsa bunları bırakıp daha geniş bir bakış açısı kazanmanız gerekiyor. Bu dönem size artık hizmet etmeyen eski düşünce kalıplarını bırakıp daha mantıklı, uygulanabilir ve esnek bir zihniyet geliştirmeniz gerektiğini vurguluyor. Satürn ve Kuzey Ay düğümü kavuşumu balık burçlarına iletişim, eğitim ve düşünsel gelişim alanlarında büyük bir dönüşüme sokacaktır. Eğer kendinizi ifade etmekte zorlanıyorsanız artık daha net ve disiplinli bir iletişim tarzı geliştirmelisiniz. Yeni bir eğitim veya beceri kazanma sürecine girebilirsiniz. Hayata bakış açınızı daha esnek hale getirmelisiniz. Artık katı düşünceler yerine daha geniş perspektiften bakmalısınız hayata. Kardeşleriniz veya yakın çevrenizle ilişkilerinizi daha olgun bir şekilde yönetmelisiniz. Belki de sorumluluk almalısınız. Yazılı ve sözlü iletişim alanlarında daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Bu süreç Oğlak burçlarını zihinsel olarak daha disiplinli olmaya, iletişim becerilerini geliştirmeye ve eski inanç kalıplarından özgürleşmeye yönlendirecek, artık hayatı daha esnek, mantıklı ve bilinçli bir bakış açısıyla ele alma zamanı, verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba kovalar, Çeyko'ya hoş geldiniz. 18 Nisan 2025 tarihinde Satürn ve Kuzey Ay düğümü Balık burcunda kavuşuyor. Kova burçları için bu kavuşum maddi kaynaklar, gelirler, özdeğer, yatırımlar,
borçlar, ortak finansal durumlar, psikolojik dönüşüm ve krizlerden çıkış gibi konularda önemli bir değişim sürecini başlatıyor. İkinci evdeki Satürn ve Kuzey Ay düğümü kavuşumu finansal disiplin kazanmayı, maddi konularda daha sorumlu hareket etmeyi ve kendi yeteneklerine güvenmeyi gerektirirken 8. evdeki Güney Ay düğümü başkalarına bağımlı olan finansal kaynakları, geçmişten gelen borçları, mirasları, sigortaları ve duygusal yükleri bırakmanız gerektiğini gösteriyor. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. İkinci ev kişisel gelirler, maddi güvence, özdeğer, yetenekler ve sahip olduklarınızla ilgilidir. Satürn burada Kuzey Ay düğümü ile birleştiğinde bu alanlarda ciddi sorumluluklar almanız gerektiğini vurguluyor. Gelir kaynaklarınızı sağlam temellere oturtmalısınız. Eğer düzensiz veya belirsiz bir maddi yapınız varsa bu süreç size finansal disiplin kazandıracaktır. Kendi paranızı kazanma konusunda daha fazla çaba göstermelisiniz. Başkalarına veya ortak kaynaklara bağımlıysanız artık kendi ekonomik gücünüzü oluşturma zamanı. Harcamalarınızı kısıtlamalı ve tasarruf planları yapmalısınız. Gereksiz harcamalar, lüks tüketim veya kısa vadeli keyfi harcamalar yerine uzun vadeli maddi güvenceye odaklanmalısınız. Öz değerinizi sağlamlaştırmalısınız. İkinci ev sadece maddi güvenlikle değil, aynı zamanda kişinin kendine olan güveniyle de ilgilidir. Eğer kendinizi yetersiz hissediyorsanız bu süreç kendinizi güçlendirme fırsatı sunacaktır. Maddi anlamda daha fazla sorumluluk almanız gerekecek. Yeni bir iş, ek gelir kaynağı veya maaş artışı gibi konular gündeme gelebilir. Ancak bu durum disiplinli çalışmanız şartıyla gerçekleşecektir. Satürn burada. Bu dönem maddi ve manevi olarak kendi ayaklarınızın üzerinde durmayı öğrenmeniz için size önemli dersler getirecek. Artık başkalarından beklemek yerine kendi gelirlerinizi yönetmeyi öğrenmelisiniz. Güney Ay düğümünün 8. evde olması ortak finansal kaynaklar, borçlar, vergiler, krediler ve başkalarına olan maddi ve duygusal bağımlılıklarla ilgili konularda bir tamamlanma sürecine girdiğinizi gösteriyor. Başkalarının parasına bağımlı olmaktan çıkmalısınız. Eşinizin, ailenizin veya bir eş ortağınızın maddi desteğine güveniyorsanız artık kendi ekonomik gücünüzü oluşturmanız gerekiyor. Bu konularla ilgili ciddi sınavlar verebilirsiniz. Borçlarınızı kapatma veya finansal yükümlülüklerinizi yeniden yapılandırma zamanı. Eğer geçmişten gelen borçlarınız varsa bunları ödemek için bir plan yapmalısınız. Psikolojik olarak sizi aşağı çeken konuları bırakmalısınız. 8. ev sadece maddi değil, aynı zamanda ruhsal dönüşümle de ilgilidir. Eğer sizi kontrol eden bir ilişki, korku veya duygusal travma varsa artık bunlarla yüzleşip özgürleşme zamanı. Vergiler, miras, nafaka veya sigorta gibi konularda bazı tamamlanmalar olabilir. Eğer bir hukuki veya finansal süreç içindeyseniz önemli gelişmeler yaşanabilir, sonuçlanmalar da olabilir. Duygusal veya finansal krizlerden ders almalı, bunları geride bırakmalısınız. 8. evin getirdiği en büyük dönüşüm krizleri bir öğrenme sürecine çevirmektir. Eğer geçmişte büyük kayıplar yaşadıysanız artık bu deneyimleri güce dönüştürmelisiniz. Bu süreç sizi artık geçmişte kalan ve size zarar veren finansal ve duygusal bağımlılıklardan özgürleştirmeye itiyor. Artık kendi gücünüzü keşfetmeli ve kimseye muhtaç olmadan hareket etmelisiniz. Satürn ve Kuzey Ay düğümü kavuşumu Kova burçlarını finansal bağımsızlık, özdeğer ve maddi güvenlik konularında büyük bir dönüşüme sokacak. Kendi gelirlerinizi güçlendirmeli, ekonomik olarak bağımsız olmalısınız. Başkalarına veya ortak kaynaklara güvenmek yerine kendi yeteneklerinizi kullanarak maddi kazanç sağlamalısınız. Harcamalarınızı kontrol etmeli, tasarrufa yönelmeli ve finansal planlar yapmalısınız. Borçlarınızı kapatma veya finansal bağımlılıklarınızı azaltma sürecinde olmalısınız. Kendi değerinizin farkına varmalı ve kendinize daha fazla güvenmelisiniz. Başkalarından maddi veya duygusal beklentiler yerine kendi gücünüzü ortaya koyma zamanı.
Bu süreç Kova burçlarını finansal disipline, bağımsızlık kazanmaya ve maddi konuları daha sağlam temelleri oturtmaya yönlendirecek. Artık başkalarına değil, kendinize güvenme zamanı. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba balıklar, Çeyko'ya hoş geldiniz. 18 Nisan 2025 tarihinde Satürn ve Kuzey Ay düğümü Balık burcunda kavuşuyor. Balık burçları için bu kavuşum kişisel kimlik, fiziksel sağlık, yaşam yönü, ilişkiler ve ortaklıklar gibi konularda büyük bir dönüşüm getirecek. Birinci evinizdeki Satürn ve Kuzey Ay düğümü kavuşumu kendinizi disipline etmeniz, olgunlaşmanız ve hayatta kendi yolunu çizmeniz gerektiğini vurgularken 7. evdeki Güney Ay düğümü geçmişten gelen ilişki kalıplarınızı, başkalarına bağımlı olma eğilimlerinizi ve eski ortaklıklarınızı bırakmak gerektiğini gösteriyor. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Birinci ev kişisel kimlik, fiziksel görünüm, sağlık, bireysel hedefler ve hayat yönüyle ilgilidir. Satürn burada Kuzey Ay düğümüyle birleştiğinde bu alanlarda büyük sorumluluklar almanız gerektiğini gösteriyor. Kendi ayaklarınızın üzerinde durmayı öğrenmelisiniz. Artık başkalarına bağımlı hareket etmek yerine kendi gücünüzü ortaya koyma zamanı. Kişisel hedeflerinizi netleştirmeli ve disiplinli bir şekilde ilerlemelisiniz. Artık hayatınızı akışına bırakmak yerine somut adımlar atmanız gerekiyor. Fiziksel sağlığınıza daha fazla dikkat etmelisiniz. Eğer uzun süredir sağlığınızı ihmal ettiyseniz bu süreç size bedeninize daha iyi bakmanız gerektiğini hatırlatacak. Daha olgun ve sorumluluk sahibi bir kimliğe bürüneceksiniz. Çocukça tavırlar, kararsızlıklar veya bağımlılıklar artık sizi geride tutmamalı. Dış görünüşünüzle ilgili önemli değişimler yapabilirsiniz. Kendinizi daha ciddi, disiplinli ve güçlü hissettirecek bir imaj oluşturabilirsiniz. Bu süreç kendinizi yeniden yapılandırmanız, güçlü bir kimlik inşa etmeniz ve başkalarına değil kendi içsel gücünüze güvenmenizi gerektirdiğini vurguluyor. Güney Ay düğümü 7. evde olması ilişkiler, ortaklıklar ve evlilikle ilgili geçmişteki kalıplarınızı bırakmanız gerektiğini gösteriyor. Başkalarına bağımlı ilişki dinamiklerinden uzaklaşmalısınız. Eğer sürekli bir ilişki içinde tutunma veya bir partnerin sizi tamamlamasını bekleme eğilimindeyseniz artık kendi başınıza güçlü olmayı öğrenmelisiniz. Eski ilişkinizle ilgili tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Bir ilişkinin sonlanması, eski partnerlerden tamamen kopma veya geçmişteki ilişki travmalarını geride bırakma gibi durumlar gündeme gelebilir. Ortaklıklar konusunda bazı ayrılıklar yaşanabilir. İş veya kişisel anlamda sürdürdüğünüz bazı ortaklıklar artık sizin için faydalı olmayabilir. İlişkilerde kendi ihtiyaçlarınızı ön plana almalısınız. Eğer hep karşı tarafı memnun etmek için hareket ettiyseniz artık kendi isteklerinize odaklanma zamanı. Başkalarının sizi yönlendirmesine izin vermemelisiniz. Eğer sürekli başkalarının kararlarına göre hareket ediyorsanız artık kendi iradenizi ortaya koymalısınız. Bu süreç ilişkilerde bağımsızlık kazanma, kendinizi daha güçlü kılma ve eski ilişki dinamiklerini geride bırakma zamanı olduğunu gösteriyor. Satürn ve Kuzey Ay düğümünün Balık burcunda sizin burcunuza kavuşumu size kişisel güçlenme, bağımsızlık kazanma ve ilişkilerde daha sağlam durma konularında büyük bir dönüşüme sokuyor. Kendi başınıza güçlü olmayı öğreneceğiniz bir dönemdesiniz. Başkalarına bağımlı ilişki kalıplarınız varsa bırakmalısınız. Daha disiplinli, kararlı ve net bir kimlik oluşturmalısınız. Fiziksel ve ruhsal sağlığınıza bu süreçte daha fazla özen göstermelisiniz. Başkalarının yönlendirmesiyle değil, kendi kararlarınızla hareket etmelisiniz. İlişkilerde daha dengeli ve olgun bir duruş sergilemelisiniz. Bu süreç balık burçlarını kendi gücünü keşfetmeye, bireysel olarak büyümeye ve ilişkilerde daha bilinçli hareket etmeye yönlendirecek. Artık başkalarının sizi tamamlamasını beklemek yerine kendi gücünüzü ortaya koyma zamanı. Verimli bir süreç geçirmeniz dileğiyle.